Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide hastalıklarından ve özellikle unlu bit hastalığından bahsedeceğim. Eğer orkidenizde unlu bit hastalığı varsa bu video sizin için çok faydalı olacaktır. Bakın bu orkide bana dışarıdan geldi ve üzerinde dikkatle baktığım zaman birçok küçük bit hastalığının olduğunu gördüm. Bakın beyaz küçük lekeler, bunlar unlu bit hastalığı oluyor. Eğer orkidenizde unlu bit hastalığı varsa hemen tedavi etmek gerekiyor. Bakın dalında da görüyorsunuz, yine aynı şekilde beyaz bitler var yapraklarında da. Ve böyle bir durumda yapmanız gereken ilk işlem hasta olan orkidenizi hemen diğer orkidelerinizin yanından ayırmanız gerekiyor. Çünkü unlu bit hastalığı taşıyan orkide hemen yanındaki orkideleri de bunu sıçratacaktır. O yüzden yapmamız gereken ilk işlem bu. Ve ben toprağında da bit var mı diye bakın elma koydum. Bu yöntemle bir gece bekletip elmanın üzerinde olup olmadığına baktım. Şimdi ben orkidemin saksısını değiştireceğim. Çünkü bana dışarıdan geldiği için, zaten kökleri de çürük olduğu için muhtemelen toprağında da bit hastalığı var. Ama eğer sizin çiçekleriniz, orkideniz çiçekli ise saksısını dökmenize gerek yok. Saksısını dökmeden de orkidenizin yapraklarına tedavi yöntemi uygulayabilirsiniz. Böyle bir durumda çiçekli olan orkidenizi mutlaka ya bir pencere kenarına ya da bir balkona bırakıp yarım saat havalandırmanız gerekiyor. Ve havalandırdığınız zaman üzerindeki bitlerin yavaş yavaş gideceğini göreceksinizdir. Bakın görüyorsunuz, toprağında da küçük küçük mantarlaşma ve bit hastalığı oluşmuş. Maalesef yani tamamıyla hasta olmuş bu orkide ve içinde de gördüğünüz gibi sünger var. Genelde zaten dışarıdan gelen orkidelerde mutlaka sünger oluyor. Orkideniz böyle hastaysa ve bu süngeri mutlaka çıkarmanız gerekiyor. Çünkü kökleri yeterince gelişmemiş oluyor. Eğer orkideniz sağlıklıysa bu süngeri çıkarmanıza gerek yok. Sadece yapmanız gereken tek işlem orkidenize çok az su vermeniz. Bu şekilde de büyüyecektir. Evet, bakın köklerini güzelce temizledim ve şimdi güzel bir şekilde yıkayacağım üzerindeki yapraklarıyla beraber. Evet, orkidemi yıkadım. Bakın hem dallarını hem de yapraklarını güzel bir şekilde yıkadım. Çünkü üzerindeki bitlerden arındırmam gerekiyordu. Şimdi yapacağım ikinci işlem, bir pamuğa bu şekilde limon sıkıyorum. Limonun dezenfekte etme özelliği olduğu için her ne kadar yıkamış olsam da bitler mutlaka yaprağın üzerinde bakın küçük küçük kalmıştır. Ve ben bu işlemden emin olmak için bu şekilde iyice yapraklarımı sileceğim. Ve üzerindeki bütün bitleri temizleyinceye kadar bütün yapraklarını silmiş olacağım. Evet, şimdi ise en önemli aşamaya geldim. Bu işlem sadece üzerindeki bitleri dezenfekte etmek içindi. Ama unlu bit hastalığını tekrar etmemesi için şimdi oksijenli su kullanacağım. Bu işlemi daha önce de denedim. Diğer çiçeklerimde de gerçekten oksijenli su bit hastalığında çok ama çok iyi geliyor. Orkidemi oksijenli su kullanırken içerisine herhangi bir su koymadan sadece bir püskürtme kabının içerisine bu şekilde bakın oksijenli suyum olduğu gibi koydum ve bunu orkidemi püskürteceğim. Fakat eğer bunu diğer çiçeklerinize uygulayacaksanız diğer çiçeklerinizde mutlaka su ilave etmeniz gerekiyor. Yoksa çiçeklerinizin yaprakları sararır. Orkidenin yaprakları dayanıklı olduğu için bu işlemi uygulayacağım. Daha önce de uyguladığımda herhangi bir sıkıntı olmadı ve bir daha çıkmadı. Yani bu işlem sizin için kesin olacaktır. Bakın bu şekilde bir püskürtme kabının içerisine koyduktan sonra yapraklarına ve köklerine, dallarına, her tarafına gelecek şekilde iyice oksijenli suyumuzu sıkıyoruz. Oksijenli suyun zaten bir zararı yok. O sadece çiçeğimizdeki hastalıkların önlenmesine yardımcı olacaktır. Özellikle mantarlaşma gibi hastalıklar varsa ve unlu bit hastalığı gibi hastalıklar varsa mutlaka oksijenli suyu size tavsiye ederim. Bakın ortasına özellikle oksijenli suyu iyice girmesine yardımcı oldum. Çünkü bu bitler en çok ortasından çıkıyor. Bir kulak çöpüyle bu şekilde yapabilirsiniz. Evet, köklerini de iyice sıkacağım.
Evet, yapacağım 3. aşama ise 1 saat boyunca bu şekilde bekleteceğim ve kurumasını bekleyeceğim. Daha sonra ben bu orkidemi su kültürünü uygulayacağım ve gelişmeleri de sizinle paylaşacağım. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Kanalımı beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı, yeni bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.